hakarete neden olan konuşma videoda hala yayında kalmasın diye öncelikle bir tedbir kararı aldırarak videoyu yayından kaldırmaya çalışmışlar. İkincisi bir hakaret davası açmışlar. Üçüncüsü de benim tazminat ödemem için birer tazminat davası açmışlar. Bir çıkış planı yoksa Türkiye'de kimse oturduğu koltuktan kendi isteğiyle kolayına kalkmıyor. Dolayısıyla bu insanlarda da böyle oldu. Liyakatsizlikle kural tanımama birleştiğinde de ortaya keyfi idare çıkıyor. Keyfi idare daha sonra kurumun içinde bir yönetimi normal kurallara göre değil de korkuya, baskıya dayandırarak ancak sürdürebiliyor. Şu an Koç Üniversitesi'nin gelmiş olduğu noktada akademik hedeflerden uzaklaşmanın ötesinde insanların mutlu çalışmadığı bir atmosfer doğdu. Dergi editörü tarafından bu yazıda ciddi bir intihal vardır, veriler çarpıtılmıştır, eski bir yazı kaynak dahi gösterilmeden ikinci kere kullanılmıştır diye geri çektirildi. Şimdi bu bir akademisyen için çok büyük bir utanç kaynağı. Sorumluluk öncelikle yönetime, ikinci sırada da onu denetlemekle yükümlü olan mütevelli heyetine ait. Öncelikle şu soruyu sormak istiyorum size. İlk videoyu niye çektiniz? Koç Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışırken 2021 yılının Ocak ayında beklenmedik bir şekilde kanuna aykırı bir biçimde üniversitenin yönetimi tarafından işten çıkartıldım. Bunun üzerine bir hukuki süreç başladı. Yaklaşık 4-4,5 yıl boyunca ben masumiyetimi ispatlamak için uğraştım ve Danıştay temiz hakkı olmaksızın beni göreve iade etti. Ama bu noktada çok enteresan bir şey oldu. Koç Üniversitesi üst yönetimi mahkeme kararını tanımadı. Kanuna direnerek beni görevime iade etmediler. Bu arada üniversiteye şikayet ettiğim yok da kanuna uymadıkları için Koç Üniversitesi mütevelli heyetini resen Cumhuriyet Savcılığına şikayet etti. Bu noktada avukatlarım bana artık belli bir şekilde üniversitede baskıyı artırabilmek için bunu duyurmam gerektiğini söylediler. Ben de bunu dikkatli bir şekilde yapmaya karar verdim. Cerrahi alışkanlık olarak ben bir hastanın tümörünü çıkartırken hastayı korumaya çalışıyorum. Dolayısıyla hani ben burada Koç bana bunu yaptı, ben de Koç Üniversitesi'ne zarar vereyim diye bir hisle değil de Koç Üniversitesi'ni içindeki bu patolojik yönetici kadrosundan nasıl kurtarabilirim düşüncesiyle hareket ettim. Dolayısıyla Koç Üniversitesi'ni zaten sevmeyen bir grup medya kuruluşu var. Onlara değil, kendim de okuduğum, objektif olduğunu düşündüğüm yazılı basın kuruluşlarına ve sosyal medya platformlarına başvurdum. İstisnasız olarak hepsi aslında haberin içeriğiyle çok ilgilendiler ama tek biri bile bunu haber yapmak isteyemedi. Bazıları işte Koç gibi işte Türkiye'ye mal olmuş bir kurumu yıpratmak istemediğini söyledi. Bazısı kişisel bağlarını söyledi ama en çoğu da bizim yapmış olduğumuz reklam anlaşmaları bu tip haberler yapmaktan bizi alıkoyuyor dedi. Dolayısıyla hani basının orada ticari bir bağı var maalesef ve doğruları çok ilgilerini çekseler dahi söylemekten korkuyorlar. Sizinle onun üzerine görüştüğümüzde, şimdi geri dönüp bakıyorum iyi ki de öyle olmuş. Bu videoyu yapmaya karar verdik ve hem Elif Nur Hanım size hem beraber çalıştığınız seyirlik işlere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam da hedefine ulaşan bir video çekmeyi becerdik beraber. Hedef derken benim kastettiğim aslında başta Türkiye'deki akademik çevreler. Ama onunla da sınırlı kalmadı. Bu sorun anlattıklarım, bunlar işte kurumsal, yapısal sorunlar, kanun tanımama, liyakatsiz atamalar aslında Türkiye'nin genel sorunları. Ben buna şimdi mesela bir de sonunda basının bir şekilde sessizleştirilmesini de ekleyebilirim. Bu Türkiye'deki entelektüel daha geniş bir çerçeveyi de etkileyecek bir açıdan görüldü. Ve genel entelektüel çevre tarafından benimsendi. Duyuyorum ve biliyorum ki aslında en yoğun tartışma da Koç Üniversitesi'nin içinde oldu. Bu sadece tıp fakültesiyle de sınırlı kalmadı. Diğer pek çok fakültede video çok ciddi bir yankı buldu. Benim direkt iletişim içinde olduğum istisnasız herkes durum sizin ayrıldığınızdan bile daha vahim bir yere geldi. O yüzden aslında tam da hislerimizi ifade eden bir video oldu dedi. Ama kimse tutup da bunu sosyal medyada bile like'lamaya cesaret edemedi. Çünkü söyledikleri çok enteresan bir şey var. Onun bile takip edildiğini bildiğimiz bir neredeyse Stalinist diyeceğim baskı ortamı şu an üniversitede hüküm sürüyor. Dolayısıyla hani böyle bir yerde ben gerçekten hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Hem ilgili toplum bölümü 300 bin üzerinde yaklaşık 140 bin
Instagram, Facebook'ta 185 bin civarında da YouTube'da bu videoyu izleyerek destek mesajlarını paylaştılar. Binlerce mesaj var. İşlerinde hani haksızsınız, yok şu şöyle diyen bir tane bile yok. Dolayısıyla iyi ki de bugün geri dönüp baktığımda bu videoyu çekmişiz diyorum. Bugün de ikinci videoyu çekiyoruz. Evet. Peki biz bu ikinci videoyu niye çekiyoruz? Aslında birinci video bu kadar hedefine ulaşıp yerini bulduktan sonra benim söyleyecek çok da yeni bir şeyim yoktu. Ve dolayısıyla hele eşik o kadar yükseldikten sonra ikinci bir video yapmayı gereksiz ve başarısızlıkla sonuçlanabilecek diye tehlikeli buluyordum. Ama iki olay oldu ki beni bir şekilde bu ikinci videoyu yapmak zorunda teşvik etti. Biraz kışkırttı. Ne oldu? Benim ilk videoda liyakatsizlikle eleştirdiğim müdür Eren Bulutçu ve eski dekan Şükrü Dilege videodan çok alınmış olacaklar ki videoda kendilerine hakaret edildiğine kanaat getirmişler. İkisi de ayrı ayrı mahkemeye başvurmuş. Hakarete neden olan konuşma videoda hala yayında kalmasın diye öncelikle bir tedbir kararı aldırarak videoyu yayından kaldırmaya çalışmışlar. İkincisi bir hakaret davası açmışlar. Üçüncüsü de benim tazminat ödemem için birer tazminat davası açmışlar. Bu noktada tedbir kararı mahkeme tarafından hızla değerlendirildi ve iki mahkeme birbirinden bağımsız olarak burada tedbir kararı alıp videoyu yayından kaldırmaya gerek yoktur diye karara bağladı. Şimdi bu gerçekten artık trajikomik bir durum. İnsanlar 2021 yılından beri bütün mahkeme dilekçelerime yazdığım, 2021 yılından beri Ekşi Sözlük'te duran bu ifadeler yüzünden sosyal medya tarafından duyulduğu için bir tedbir kararı aldırmaya çalışıyorlar. Yani bunların gerçekleri duymaya dahi tahammülü yok. Ve bu noktada sosyal medyanın bir demokratizasyon gücü var. Bundan bence esas çekiniyorlar. İnsanlar bunları bilmesin istiyorlar. Hani biz bunları yaparız, 3-5 kişi duyar bilir ama onu biz tolere ederiz, sineye çekeriz diye düşünüyorlar ama böyle sosyal medyada yüz binler bunu izlesin, gerçekten neden layıktır, layık değildir vesaire ben bunları eleştiriyorum duysunlar kesinlikle istemiyorlar. Bir önceki videoda ticarileştiğinden de bahsetmiştiniz. Hani nasıl oluyor da bir üniversite, bir tıp fakültesi ticarileşiyor? Bu çok güzel bir soru. Bu çok da cevabı üzücü bir soru aslında. Koç Üniversitesi'nin çok ciddi bugün bir yönetişim sorunu var ve bunun köküne baktığınız zaman hani üniversitenin genelinde gözükse de ben tıp fakültesi özelini anlatayım. Ondan bahsediyordum ilk videomuzda. Kuruluş aşamasında siz bir üniversite hastanesini hele akademik bir perspektife oturtup kurucu kadroları özel hastane hekimlerinden yaparsanız iş yoğurt yapmaya benzemeye başlıyor. Mayayı nereden alıyorsanız sütün tadı dönüp o baştaki mayanın geldiği yere benzer. Özel hastane hekimleri iyi hekim olabilirler ama bunların önceliği hiçbir aşamada o noktada akademi değildir. Yayın yapmak değildir, birini yetiştirmek hiç değildir. Genelde piyasada yalnız olmayı tercih ederler ki rakipleri oluşmasın. O sırada Amerikan hastanesinde bulunan bu insanlar bir tıp fakültesi kuruluşunda tam teşekküllü olma zarureti bulunduğundan dolayı bir anda kendilerini Koç Üniversitesi'nin kurucu kadroları olarak buldular. İçlerinde tabii ki çok büyük emek sarf edenler de var. Yani onları burada katmıyorum bu eleştirinin içine. Ama pek çoğu hasbelkader orada bulunan iyi doktorlar oldukları için bir anda kendilerini dekan, işte anlattığım gibi kürsü başkanı, bölüm başkanı gibi pozisyonlarda buldular. Şimdi bir çıkış planı yoksa Türkiye'de kimse oturduğu koltuktan kendi isteğiyle kolayına kalkmıyor. Dolayısıyla bu insanlarda da böyle oldu. Onlar da bir illa kötü niyet olmak zorunda bile değil, bildikleri şeyi yaptılar. Onlar için bir üniversitenin başarısı, kendileri ticarette öyle alışmışlar, para kazanmaktan geçiyor. Dolayısıyla ne atıf sayısı ne yayın sayısı onlar için bir öncelik değil. Şimdi bu noktadaki sorun, onlar öyle isteseler de buradaki kritik kararı verecek olan rektör gibi akademiyi mutlaka böyle bir ticari hedefi olan ve kendi kişisel çıkarlarını üniversitenin hedeflerinin önüne koyan insanlar karşısında savunacak makamın Koç Üniversitesi'nde o zaman Umran İnan'ın liderliği altında görevini yapmaması oldu. Dolayısıyla bu
Koç Üniversitesi'nin kuruluşundaki amaçlarından çok ciddi şekilde saptığı bir kurumsal erozyona sebep oldu. O kurumsal erozyonu biraz daha açabilir miyiz? Kurumsal erozyon derken şunu kastetmek istiyorum. Kurumsal bir yozlaşma var Koç Üniversitesi'nde. İlk başta sahip olduğu değerleri tıpkı toprağın erozyonu gibi zaman içinde kaybetti ve altından çok daha basit bir yapı çıktı. Kurumsal yozlaşma, sanıyorum ilk videonun da bu kadar çok benimsenmesindeki en önemli faktörlerden biri. Bu sadece bir üniversitenin sorunu değil. Türkiye'de pek çok Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş kadim kuruluşta da maalesef bizim üzüntüyle izlediğimiz bir genel sorun. Ne oluyor? Kurumsal yozlaşmaya sebep olan aslında keyfi bir yönetim oluyor. Bu keyfi yönetimin de kendi alt bileşenlerine baktığınızda bir kuralsızlık var. Bu kuralsızlık benim örneğimde kanun tanımama, etik kurallara uymama, ahlak kurallarına uymama şeklinde seyretti. Hiçbir kuralı kendilerine uygun değilse ciddiye almıyor bu insanlar. Kendilerini, liyakatsiz birini, menfaatleri o sırada o insanı gerektiriyor diye atayabilecek şekilde bir seçimi iptal ederek liyakatsiz bir atamayla dekan seçme noktasına kadar getirebiliyorlar. Şimdi bu liyakatsizlikle kural tanımama birleştiğinde de ortaya keyfi idare çıkıyor. Keyfi idare daha sonra kurumun içinde bir yönetimi normal kurallara göre değil de korkuya, baskıya dayandırarak ancak sürdürebiliyor. Şu an Koç Üniversitesi'nin gelmiş olduğu noktada akademik hedeflerden uzaklaşmanın ötesinde insanların mutlu çalışmadığı bir atmosfer doğdu. Eskiden bunları çalışan memnuniyeti anketleriyle ölçerlerdi ama o bir düşüş çizgisine geldiğinde sanıyorum benim ayrıldığım yıl en son yapılmıştı. 2020 yılınınkini ben biliyorum. Ondan sonra yapıldı mı bilmiyorum. Yapıldığını da sanmıyorum. Çünkü insanlar mutsuzlar. Bunu herkes dile getiriyor. Ama çok da dile getirmekten korkuyorlar. Çünkü daha evvel de söyledim, bir alternatifsizlik içinde maalesef ciddi bir şekilde öğretim üyeleri ve öğrenciler aslında mağdur olmuş durumdalar böyle bir yönetim karşısında. Sizce peki bu dönüşüm üniversitede sonradan mı oldu? Kesinlikle. Ben Koç Üniversitesi'nin kuruluş yıllarında Koç Üniversitesi mensubu değildim ama Koç Üniversitesi fikrini Vehbi Bey'e bir şekilde aşılayan, onu ikna eden ve Vehbi Bey'in desteğiyle bu üniversiteyi kuran akademik kadroları bir araya getiren kişiyi çok yakından tanıyorum. Kuruluş amacını onun birinci el ifadesiyle ben burada söylersem, Türkiye'de Koç Üniversitesi aslında iki büyük hedefle kuruldu. Bunlardan birincisi, Türkiye'de bir önce eğitim ardından ama araştırma kapasitesi uluslararası seviyede olan üniversite kurulmasıydı. Birinci hedef buydu. İkincisi, bütün dünyaya bu başarılı üniversitenin Türkiye'de yapılabileceğini göstermek istediler. Şimdi takdir edersiniz ki Koç kadar büyük bir sermaye kuruluşunun desteğiyle Türkiye şartlarında iyi bir üniversite kurmak çok zor bir hedef değil. Dolayısıyla büyük hedef bir araştırmaydı. Bu başından beri böyle kuruldu. İkincisi dünya standardında kıyaslanmaktı. Türkiye için değildi bu istek ve çaba. Tıp fakültesi baştaki fakültelerin arasında bulunmadı. Bu daha sonra eklendi. Bunun da sebebi bir üniversite kuruluş yıllarında kendi kurumsal kültürünü, kurumsal alışkanlıklarını geliştirene kadar aslında hala şekillenen bir yapıdır. Ne zaman üniversite oturur ve bu kurumsal gelenekler sahiplenilir, benimsenir, güçlenir, yeni ve daha büyük atılımları ancak ondan sonra yaparsınız ki koymuş olduğunuz çizgiden sapmasın ilk kurulan kuruluş. Tıp fakülteleri çok miktarda öğretim üyesini bünyelerinde barındırdıkları için girdikleri bütün kurumlar içinde dominant bir etkiye sahiptirler. İstanbul Üniversitesi'nde de böyledir. Rektörlerin yıllarca tıp fakültesinden çıkmasının sebebi en büyük kadro her zaman tıp fakültesinde vardı. Bunu yaparken mütevelli heyeti ilk 17 yıl tıp fakültesi olmayan bir kurumdur Koç Üniversitesi. Bunu ne zaman tıp fakültesi başta bir eğitim sonra bir araştırma değil, geldiği noktadan itibaren dünya çapında bir araştırma odaklı kurum olacak
diye kendilerine garanti verildi. O noktadan sonra benimseyerek desteklediler. Ve tıp fakültesi kurulduğu günden itibaren uluslararası seviyede araştırma yapmaya odaklanmış bir fakülte olarak üniversiteye eklendi. Benim de cazip bulduğum, Almanya'da çalıştığım işte Heidelberg Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi'nde hele pankreas cerrahisi bölüm başkanı ve araştırma grubu lideriyken cazip bulup ülkeye gelme cesaretini gösterdiğim bu kurumun varlığıydı. Kurucu dekan Şevket Ruacan, Koç Üniversitesi isminin önünde bizim çevresinde toplandığımız, hepimizin saygı duyduğu bir insandı ki mevcut yönetim onu da küstürerek bu kurumdan ayırdı. Bir şekilde bu demin bahsettiğim kurumsal yozlaşma aslında kurucu kadroları da dışladı. Sadece beni değil. Bunu yaparken ben tıpta lupus diye bir hastalık vardır. Beter bir hastalıktır. Cildinizden eklemlerinize, karaciğerinize kadar her organda kendini belli edebilir. Çünkü vücudun bağışıklık sistemi DNA'sına savaş açar vücudun. Burada da öyle oldu. Kurucu kadroların hedefleri bir müddet sonra işte kişisel çıkarlar nedeniyle yönetimi de kontrol edebilen gruplar tarafından önemsenmemeye başladı. Dolayısıyla benim ilk geldiğim kurum çok değerli bir kurumdu. Ama erozyonla gelmiş olduğu noktada dediğim gibi şu an baskı ile anca yönetimin bir şekilde öğretim üyelerinin üzerinde durabildiği bir yapıya dönüştü. Bu çok tabii ciddi bir sorun. Şimdiden sonra bir düzelme mümkün olabilir mi? Ya da burada hani sorumluluk kime ait? Umarım olur. O kadar büyük emek verilmiş bir yapı ki bunun ziyan olmaması lazım. Burada ben emek verilmiş derken sadece yapılmış olan devasa bir yatırımdan bahsetmiyorum. İçinde benim de çalıştığım yıllarda bütün öğretim üyelerinin çok büyük bir kurumsal aslında kimlik hissederek ürettikleri çok büyük bir çaba var. Buradaki öğrencilerin, Türkiye'nin en iyi öğrencileri bunlar. Anadolu bursiyerleri olsun, burslu olan diğer öğrenciler olsun, seçilmişlikleri var. Bunları burada okutan ailelerin hani gerçekten kolay bir şey değil, çok yüksek rakamlar var burada. Öğrencileri orada okutmak için gösterdikleri çaba var. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde bu kurum mutlaka korunmalı ve bu tip bir yanlıştan geri çevrilmesi lazım. Bu noktada sorumluluk başta yönetici kadrolara ait. Bunların içinde en başta rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bölüm başkanları bu aşağıya doğru böyle gidiyor. Bu insanların üniversiteyi kanunlar çerçevesinde iyi niyetle ve ahlakla yönetmesi gerekiyor. Kafalarına göre demin söylediğim keyfi bir yönetim şekli mümkün değil, kabul edilemez. Bu hani ayıp olmanın ötesinde çok ciddi bir kayıba sebep oluyor. Dolayısıyla hani bunun hiçbir şekilde o kurumda barındırılmaması lazım. Yönetici kadrolar böyle bir hatalı yola sapmış olabilir ama işte bu noktada da yönetici kadroları kanuna uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını denetlemek ve kanun çerçevesinde çalışmaya zorlayacak en üst tabaka yapı da mütevelli heyetidir. Unutulmaması gerekir ki Koç Üniversitesi de nihayetinde bir kamu kuruluşu ve mütevelli heyeti üyeleri orada kamuyu temsil ediyorlar ve çok ciddi bir sorumluluk taşıyorlar. Mütevelli heyeti üyelerinin sahip oldukları haklar keyfi ve böyle subjektif bir biçimde kullanılabilecek haklar değillerdir. Bunlar kanun tarafından, anayasa ve kanunlar tarafından tanımlanmış görevlerdir. Ve kanunun öngördüğü şartlar oluştuğunda uygulanmak zorundadırlar. Burada hiçbir keyfiyet yoktur. Uygulanmadığı durumda, benim örneğimde kanun beni görevi iade etti, mütevelli heyeti bunun uygulanmasını yönetime zorlayamadı. Kendileri sorumlu pozisyona geliyorlar ve onlar da bu bir şekilde yanlış uygulamanın destekçisi, onaycısı oluyorlar. Onları denetlemekle yükümlü oldukları, bunun bir kamu görevi oldukları hiçbir aşamada unutulmamalı. Dolayısıyla sorumluluk öncelikle yönetime, ikinci sırada da onu denetlemekle yükümlü olan mütevelli heyetine ait. Peki böyle bir sorunun varlığını örneklendirmeniz mümkün mü? Tabii ki mümkün. O kadar çok örnek var ki bunlar tıp fakültesiyle de sınırlı değil. Diğer fakültelerde de var. Ben mesela hani kendi durumumu da anlatmak istemiyorum. Bu olay anlattığım gibi bir kişisel mesele değil. Başka bir örnek bulayım ve bu örneğin içinde
Saydığım bütün ögeler bulunsun. Ne var bunun içinde? Kural tanımamak, başka kanun tanımamak, başka etiğe uymamak, başka denetimsizlik. Ne oldu? Bundan birkaç ay evvel uluslararası bir dergide şu an Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olan Profesör Doktor Emre Balık ve onun hocası olan Selefi Profesör Doktor Dursun Buğra'nın yazar olduğu bir yazı dergi editörü tarafından bu yazıda ciddi bir intihal vardır, veriler çarpıtılmıştır, eski bir yazı kaynak dahi gösterilmeden ikinci kere kullanılmıştır diye geri çektirildi. Şimdi bu bir akademisyen için çok büyük bir utanç kaynağı. Ama aynı zamanda bir suç. Burada bu insanlar niye bunu yapmaya gerek duydular, nasıl yaptılar, ettiler ben bunu tartışmak istemiyorum. Ama bu bir kere olduktan sonra Yeni Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Barış Ata adım atmak zorunda. Çünkü bu insanlar kendileri rezil olmanın ötesinde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni ve Türk tıp camiasını, bilim camiasını dibe çekiyorlar. Bizi de rezil ediyorlar. Dolayısıyla bu hani ben bir Türk akademisyeni olarak üzülüyorum, tepki gösteriyorum ama üniversitenin kendini koruma refleksleriyle tepki göstermek zorunda olduğu bir alan. Ne yapılır? Bu insanlar hakkında 2547 çerçevesinde soruşturma açılması gerekir. 2547 içinde bir öğretim üyesinin görevine son verilebilecek 4-5 suçtan biridir intihal. Yani bu insanların görevine son verilir verilmez bu rektörün soruşturma sonunda vereceği bir karar, rektörün kararının ötesinde YÖK'ün bir kararı tabii ki. Ben ona da bir şey söylemek istemiyorum ama soruşturma açma zorunluluğu olduğunu söylemek istiyorum. Kanımca bu yapılmayacak ve bunun yapılmadığı noktada da mütevelli heyeti hareket etmek zorunda kalacak. Mütevelli heyeti yönetime bu sorumluluğu hissettirmek zorunda. Bu insanlar suçlu bulunur bulunmaz o apayrı bir şey. Ama şu an için söylenecek diğer bir nokta Avrupa'da böyle bir şey olsa, Amerika'da böyle bir şey olsa bu insanlar derhal istifa ederler idari görevlerinden. Anabilim Dalı Başkanlığı falan yapamazlar. Sebebi de ya ahlak gereği bunu yaparlar, içlerinden gelir ya da akıl gereği bunu yaparlar. Çünkü bilirler ki keyfi davranmayacak bir yönetim o insanlara zaten görevlerinden el çektirecek. Bu duruma düşüp ikinci bir kere de rezil olmamak için kendileri bu noktada istifa ederler ve idari görevlerinden soruşturma sonuna kadar zaten suçlu bulunurlarsa da bir daha hiçbir zaman yapılmamak üzere vazgeçerler. Koç Üniversitesi'nden de ben samimi olarak bunu bekliyorum. Yani örneği dediğim gibi birçok örnekten ben bunu seçtim anlattım. Çünkü söylediğim aslında bütün üzücü olayları tek bir örnekte özetleyebiliyorum. Umarım bu değişim gerçekten gerçekleşir. Bu değerli kurum geri kazanılır. Bu bir hastalık ama iyileşmek tabii ki her zaman mümkün. Böyle bitirmek lazım bu videoyu da.